Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok fonksiyonlu bir osiloskop ürünü satın aldım. Şimdi beraber bu ürünü inceleyelim. Bakalım kutu içeriğinde neler var? Bizi ne karşılayacak? Beraber bakalım, ürünü inceleyelim. Kutu içeriğini açtığımız zaman tabii ki de olmazsa olmaz bir tane kullanma kılavuzumuz var. Tabii ki de hiçbirimizin okumadığı, okumaya tenezzül etmediği bir kullanma kılavuzu. Zaten kendim de dahil olmak üzere çok da okuyacağımı zannetmiyorum. Alt kısma baktığımızda ürünün kendisi bulunuyor. Bu şekilde. Bunu daha sonra açacağız. Kutunun devamına baktığımızda ise arkadaşlar şöyle bir şeffaf paket içerisinde osiloskop cihazına ait bağlantılar, kablolar, jacklar vesaire bunlar bulunuyor. Devamında ise şu şekilde ölçü aletleri, daha doğrusu ölçü aleti kablosu mevcut. Proplarımız mevcut. Tam olarak ismini şu an hatırlayamadım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir takım probumuz var. Ve ürünü şarj edebileceğimiz bu şekilde Type-C bir şarj USB kablomuz bulunuyor. Başka da kutu içeriğinde herhangi bir şey yok. Şöyle boş kutuyu bir kenara alıp ürünün tam olarak kendisini inceleyelim. Arkadaşlar cihazı hemen bir paketin içerisinden çıkartalım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi gayet güzel, çok fonksiyonlu bir osiloskop cihazı. Neden çok fonksiyonlu? Şimdi bu kısımda görmüş olduğunuz gibi bir prop kablolarımız var. Aynı şekilde burada da bazı ölçüm proplarımız bulunuyor. Cihazı şu şekilde elime aldığımda ilk gözüme çarpan detay, burada görmüş olduğunuz gibi köşelerde bir kauçuk malzeme var. Bu da cihaz yere düştüğünde köşelerinden darbe alıp bozulmaması veya kırılmaması için güzel düşünülmüş bir tasarım. Cihazın sağ kısmına baktığımızda ise volt, direnç, diyot, derece, kondansatör, miliamper ve 10 amperlik bağlantı yerlerimiz bulunuyor. Toplamında 4 adet. Cihazın diğer bir köşesine baktığımızda ise burada açma ve kapatma butonu bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda cihazı şarj edebileceğimiz USB Type-C bir girişi bulunuyor. Eğer cihaz kullanım aşamasında donma veya kasma gibi bir durumları olursa burada görmüş olduğunuz toplu iğne deliğinden cihaza reset işlemi yapabilirsiniz. Cihazın arka yüzeyine baktığımızda ise şarj edebileceğimiz adaptör 5 volt 2 amper olması gerektiği bilgisini bizlere veriyor. Ve cihazın içerisinde bir lityum pil var. Bu da toplamında 400 miliamper olduğunu gösteriyor. Gayet güzel, kullanışlı. Şöyle arka tarafında da bir kapağı var. Bu da masanın üzerine koyduğunuzda dik bir şekilde, yani size dönük bir şekilde durmasını sağlıyor arkadaşlar. Plastik kasa yapısı gayet güzel. Yani sağlamlık hissiyatı veriyor. Onun haricinde üst kısma baktığımızda ise giriş çıkış veya giriş çıkış olarak kullanımı sunuyor. Burada bir tane sinyal çıkış jackımız var arkadaşlar. Bunu da nasıl kullanılması gerektiğini biraz sonra sizlere göstereceğim. Hemen cihazı bir açma kapatma butonu üzerinden basılı tutarak şu şekilde açalım. Cihazın açılışı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu kısım şarj olarak girişinden bahsetmiştim. Aynı zamanda bu cihazı hem güncelleme atabilirsiniz hem de cihazın içerisinde yapmış olduğunuz ölçümleri bir ekran görüntüsünü aldığınızda bilgisayar ortamına aktarabilmeniz için yapılmış, düşünülmüş güzel bir tasarım olmuş. Cihaz ilk açıldığı zaman böyle bir ekran karşılıyor. Cihazın fonksiyonunda osiloskop var. Tıklıyoruz. Sinyal jeneratörü var. Tıklıyoruz. Ayarlarımız var. Tıklıyoruz ve multimetre olarak kullanım yapabiliyoruz.
Alt kısımlarda görmüş olduğunuz fonksiyonlar dahil dokunmatik ekrandır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Cihazı multimetre olarak kullanmak istediğinizde bu şekilde seçim yapıyoruz. Multimetre fonksiyonuna tıkladığımızda gördüğünüz gibi direkt otomatik modda bizleri karşılıyor. Şu kısımda dikkat etmeniz gereken bir husus var ki kırmızı ve gri olarak iki tane işaretlenmiş bir durum var. Yani probun kırmızısını burada bulunan volt, direnç, kondansatör vesaire bu alana takmamız gerekiyor. Gri olarak gösterilen de COM, yani normal bildiğimiz siyah ortak bağlantıya probumuzu takmamız gerekiyor. Burada yapacak olduğunuz bütün direnç, kondansatör vesaire tüm devre elemanlarını otomatik bir şekilde kendisi ölçüm yapacaktır. Eğer derseniz ki ben otomatik modda değil, örneğin direkt direnç ölçmek istiyorum diyorsanız burada gear butonu var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada ohm sembolüne tıklayıp ekranın boş bir alanına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt direnç ölçüm ekranına aktardı. Tekrar gear diyelim. Bu sefer amper ölçmek istiyoruz. A butonuna tıkladım. Boş ekrana tıkladım. Burada bu sefer kırmızı probu aşağıya verdi. Siyah prob yine aynı yerinde duruyor. Yani kırmızıyı bu sefer 10 amper yazan yere takmamız gerekiyor. Siyah probumuzu da yine COM, yani normal multimetreleri kullandığımız gibi aynı mantıkta kullanacağız. Bu şekilde alt kısımda görmüş olduğunuz skalada ise maksimum ve minimum olarak miliamper cinsinden değer veriyor arkadaşlar. Diğer bir fonksiyonlar, mesela burada DC akım mı veya AC akım mı ölçmek istiyoruz. Buradan basarak seçim yapabiliyoruz. Menü tuşuna tekrar basıp bu sefer osiloskop fonksiyonuna giriş yapalım. Osiloskop fonksiyonu da arkadaşlar bu şekilde iki kanal bulunuyor. Eğer tek kanal kullanmak isterseniz veya iki kanal kullanmak isterseniz buradan CH2 yazan kısma tıklıyoruz. 10 butonuna tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi birinci ve ikinci kanal olarak burada bir çizgisel skalalar mevcut oldu. Toplamda iki tane, zaten iki kanallı bir cihazdı. Ha tekrar derseniz ki ben tek kanal kullanmak istiyorum, o zaman kanal 1 veya kanal 2'yi bu şekilde kapatarak tek kanal üzerinden sinyal ölçümü yapabiliriz. Buranın üzerinde çok fazla anlatacak olduğum bir şey yok. İşin açıkçası çok fazla hakim değilim osiloskop konusuna. Hem kendimi geliştirmek adına hem de bu cihazı sizlere göstermek, tanıtmak adına bu videoyu sizlere çekiyorum. Tekrar menü kısmına geldiğimizde şöyle ileriye doğru tıkladığımızda arkadaşlar bir sinyal jeneratörü fonksiyonu var. İçerisine giriş yaptığımızda burada farklı dalgalarda sinyaller, işte kare dalgası vesaire. Üst kısımda görmüş olduğunuz gibi kaç herzlik bir sinyal oluşturmak istiyorsak buradan seçim yapabiliyoruz. Akabinde kaç volt çıkış almamız gerektiğini buradan kendimiz belirliyoruz. Burada cycle oranı var. Onun haricinde toplamında şu şekilde iki tane daha menümüz var. Yani frekansları alabileceğimiz iki tane daha menümüz var. Toplamında 3 menü içerisinde toplamışlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi farklı frekans dalgaları bulunuyor. Onun haricinde multimetreyi gösterdim. Osiloskopu gösterdim. Ayarlar kısmına giriş yaptığımızda burada İngilizce ve diğer diller bulunuyor. Ama maalesef Türkçe dili henüz yok arkadaşlar. Belki güncelleme ile getirilebilir mi? Çok fazla bir fikrim yok, bilgim yok. Buradan ekranın ışığını ayarlayabilirsiniz. Veya bu duyduğunuz bip sesini arttırıp kısabilirsiniz veya komple kapatabilirsiniz. İki tane renk seçeneği var. Bir tanesi sarı, görmüş olduğunuz gibi. Bir tanesi de mavi olarak bulunuyor. Eğer cihaz ilk açıldığında multimetre ekranı açılsın, multimetre fonksiyonu aktif olsun diyorsanız alt kısımda görmüş olduğunuz start
kısmından multimetreye tıklıyoruz veya osiloskop açılsın derseniz osiloskopa tıklıyorsunuz. Cihaz ilk açıldığında direkt seçmiş olduğunuz fonksiyon üzerinden devam edecektir. Tekrar bir ana menüye gelelim. Seçeneklerimiz, fonksiyonlarımız bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz hemen bir multimetre üzerinden birkaç kontrol işlemi sağlayalım. Proplara biraz değinecek olursam gayet güzel, yumuşak silikon bir yapı. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi 20 amperlik bir prop olduğunu bizlere söylüyor. Proplarımızın ucu gerçekten güzel, sivri, ince, bir iğne kadar ince arkadaşlar. Gayet güzel, kullanışlı bir prop. Prop'un yine şu şekilde koruma kapakları bulunuyor. Hemen bir proplarımızı uygun alana bağlayalım. Kom zaten siyah probumuzu takacak olduğumuz yerde. Şöyle üst kısma da kırmızı probumu bağlıyorum ve multimetre menüsüne giriş yapıyoruz. Şimdi bu kısımda zaten otomatik modda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane ne deneyebiliriz? Mesela bir direnç deneyebiliriz. Otomatik moddayken şöyle görmüş olduğunuz gibi 100 ohmluk bir direncim var. 100 ohmluk direnci şu şekilde yaparak denemek istiyorum. Bakalım 100 ohm olarak gösterecek mi? Yani net olarak gösterecek mi arkadaşlar? Şöyle görmüş olduğunuz gibi 98, yani zaten ortalama değer, bunu üst kısma doğru yuvarlamamız gerekir. 98, 99, 100 ohmluk direnç olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Diğer bir husus olarak gerçekten proplar kaliteli, kullanışlı proplar arkadaşlar. Zaten multimetre olarak çok fazla anlatacak olduğum bir şey yok. Birçoğumuzun bildiği normal ölçümler. Hemen multimetre ekranından çıkıp şöyle osiloskop kısmına biraz giriş yapmak istiyorum. Osiloskop kısmına giriş yaptıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi bazı parametreler bulunuyor. Şöyle propları bir çıkartalım. Proplarla bir işimiz yok. Bu esnada kullanacak olduğumuz ölçüm kabloları bunlar arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi 2 adet sinyal kablolarımız bulunuyor. Proplarımız bulunuyor. DSO1, DSO2 olarak. Paket içeriğinde çok fazla bir şey yok zaten. Burada olmazsa olmaz küçük minik bir tornavidamız var. Bu tornavidayı da şöyle görmüş olduğunuz gibi bu kısımda bir kalibre edebileceğimiz vida var arkadaşlar. Bunu da bu küçük tornavida yardımıyla kalibre edebiliyoruz. İçerisinde görmüş olduğunuz halkalar, örneğin mesela bu probu giriş sinyali olarak kabul ettim. Buna kırmızı bir halka takıyorum. Diğer bir probu ise çıkış sinyali olarak kabul ettim veya kullanacağım. O zaman sarı, yeşil, yani istediğiniz bir yüzüğü takabilirsiniz, halkayı takabilirsiniz. Şimdi osiloskop tarafında kullanacak olduğum mesela tek kanal bir osiloskop kullanmam gerekiyor veya böyle bir tercihim var. Hemen şu şekilde osiloskop kablomu kanal 1'e, çok fazla zorlamanıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle olduğu gibi yuvasına takın. Yerine oturana kadar hafif bir şekilde çevirin. Zaten gördüğünüz gibi yerine oturdu. Bastırmanıza dahi gerek yok. Buradaki yüzüğü, buradaki halkayı şöyle hafif bir şekilde saat yönüne doğru çevirdiğinizde direkt oturacaktır. Buradaki halka bu şekilde sabitlendi. Şimdi bu kısımda ise şöyle bir arka kapağı açalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda osiloskopum hazır. Burada zaten GND var ve osiloskopun çıkış sinyalini bağlayabileceğimiz herhangi bir cihazın, ölçecek olduğumuz yerin bu şekilde bir kıskançlı ucu bulunuyor. Zaten gördüğünüz gibi
GND yani toprak ucuna aynı zamanda osiloskopun sinyal girişine dokunduğumda ekranın bu şekilde bir dalgalanma olduğunu görebilirsiniz. Diğer bir hususta sinyal jeneratörüne bir göz atalım arkadaşlar. Sinyal jeneratörü de hemen şöyle sinyal jeneratörü fonksiyonuna giriş yaptım. Sinyal jeneratörünün bağlantısını da görmüş olduğunuz gibi şöyle bir yine farklı bir kablom var. Bunu da üst kısımda bulunan küçük jacklı yere hemen şu şekilde bağlantısını yapacağım. Şimdi bu esnada biraz önce de söylediğim gibi kaç hertzlik sinyal çıkışı almak istiyorsam buraya ona göre bir değer girmem gerekiyor arkadaşlar. Buradaki sinyali çok daha iyi anlayabilmemiz için ve sizlere de gösterebilmem için şöyle bir tane led kullanacağım. Bu ledin artı ve eksi bağlantılarını aynı şekilde Clemensler problar üzerinde de bağlantısını yapacağım. Eksiyi ledimin eksisine şu şekilde, artıyı da yine ledin artısına bağlıyorum arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi kırmızı şekilde yanıyor ve sabit olarak yanıyor. Çünkü buraya baktığımızda 2800 Hz'lik olarak bir çıkış sinyali bulunuyor. Bunu düşürmemiz gerekiyor ki şu anda mesela çok hızlı bir şekilde yanıp sönme durumu var. Fakat biz bunu göremiyoruz. Aynı nasıl ki evlerde bulunan ampuller AC gerilimle çalıştığından dolayı, yani dalgalı bir akımla çalıştığından dolayı gözümüz bu dalgalanmayı görmediği gibi buradaki hertz olayını da aynı şekilde göremiyoruz. Bu hertzi 1 olarak kabul edersek bu şekilde gördüğünüz gibi 1 hertzde buradaki dalgalanmayı seçtiğimizde arkadaşlar bu şekilde ledim yanıp sönüyor. Hemen kare dalga seçimi yaparsam ledim anlık olarak yanıyor, sönüyor. Diğer bir şöyle fonksiyona bakacak olursak yavaş bir şekilde yanıp yavaş bir şekilde sönüyor. Diğer sinyal fonksiyonumuza bakıyoruz. Bu şekilde. Mesela burayı 2 Hz olarak seçim yaparsam çok daha hızlı bir şekilde yanıp sönüyor. Bunu biz 3 yapalım. Kabul ettik. Daha hızlı. 5 yapalım. 5 de biraz daha hızlı. 8 yaptığımda ise çok daha hızlı. Zaten eğer biz bunu 10 yaptım mesela, 10 ve üzerinde çok daha hızlı bir şekilde yanıp sönecektir. Mesela denk geldi 55 yaptım, fakat gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde yanıp sönüyor. Bu mesela sadece kameranın ekranına yansıyor. Ben dahi göremiyorum. Cihazın ekranına yansıdığı için kamerada sadece görebiliyoruz. Sinyal jeneratörü de bu şekilde arkadaşlar. Şunu tekrar bir 2 Hz olarak yapalım. LED gördüğünüz gibi böyle yanıyor. Farklı farklı sinyal dalgaları bulunuyor. Sinyal fonksiyonumuz da bu şekilde. Umarım bu kısma kadar sizlere cihazı tanıtabilmişimdir. Kullanacak olan arkadaşlara tavsiye ederim. Yani dediğim gibi hem kendinizi geliştirmek hem de cihaz üzerinde farklı fonksiyonlar kullanmak isterseniz tavsiye ederim arkadaşlar. Sinyal jeneratörü aktifken şu play pause tuşundan iptal edip çalıştırabilirsiniz veya dokunmatik olarak buradan durdurup tekrardan başlatabilirsiniz. Sinyal jeneratörümüz de bu şekildeydi. Ayarları anlattık, multimetreyi anlattık. Çok fazla cihazın detaylarına girmeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi ben de çok fazla hakim olmadığımdan dolayı kısaca genel mantığını ve nasıl kullanmamız gerektiğini sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için de bilgilendirici bir video olmuştur. Dediğim gibi ben de kendimi geliştirmek adına hem de osiloskopu öğrenmek adına bu ürünü satın almış oldum. Ürüne ait satın alma linkini de videonun açıklamalar kısmına ekliyor olacağım.
Oradan sizler de ürün almak isterseniz link üzerinden satın alabilirsiniz. Son kez şöyle bir ledimizi diyot kademesinde çalıştıralım arkadaşlar. Hemen şöyle proplarımı da yine uygun bir alana bağlantısını yapacağım. Şimdi otomatik modda şöyle eksi ve artı olarak ledimin bağlantısını yaptığımda burada ledin değil kendi parmağımın direncini görüyor. Herhangi bir şey yok. Fakat ben bunu gear kısmından diyot kademesini seçip onaylarsam şu anda diyot ölçeceğim. Yani ledime değdirdiğim an gördüğünüz gibi ledim yanıyor. Ölçümleri de bu şekilde arkadaşlar. Yani dediğim gibi standart normal bildiğimiz multimetre ölçümüyle aynı. Eğer burada ölçmüş olduğunuz değeri, örneğin şöyle tekrar bir ledimi çalıştırmak istiyorum. Burada diyelim ki bir cihazın içerisinden voltaj okuyoruz. 1.76 volt olarak görünüyor. Bu değeri kaydedip işte atıyorum transistör değişimi yaptım. Acaba öncesinde volt kaç çıkış bir volt, çıkışında ne kadarlık bir voltaj veriyordu, değiştikten sonra nasıl oldu gibi düşünceler olursa burada mesela şu kısımda görmüş olduğunuz bir kayıt butonu var. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi 0,1765 yani 1 volt 1.7 voltluk bir değer gördü. Şöyle mesela burada diyelim ki tekrar ölçüm yaptık. İşte sonsuz bir değer gösteriyor. Bunu da tekrar kaydettik. Gerçi sonsuz değeri kaydetmiyor. İkinci bir ölçüm yaptığımda ise 1.76 tekrar kaydettim. Gördüğünüz gibi her kayıt esnasında burada toplamında 2, 4, 5 tane kayıt alanı bulunuyor. Sonrasında çıkış yaptığınızda otomatik bir şekilde siliniyor. Bu da gayet güzel bir fonksiyon olmuş. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizler için de bilgilendirici bir video olmuştur. Cihazı umarım sizlere de tanıtıp anlatabilmişimdir. Cihaz hakkında sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa videonun açıklamalar kısmına yorum olarak yazabilirsiniz. Daha doğrusu videoya yorum olarak yazabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Bir başka inceleme videosunda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.